Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Uğur böceği yapıyoruz bu videomuzda. Bismillahirrahmanirrahim. Halkamızı yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz ve halkanın içerisine 6 tane sık iğne örüyoruz. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine ipimizi kaydırmıyoruz. Sık iğne ile başlıyoruz. Evet, buraya 2 tane sık iğne örüyoruz. Aynı yere. Sonra kaçırmamak için işaret koyalım. Ve devamında her ilmeğin içerisine 2 tane sık iğne örüyoruz. Üçüncü sıramızda yine her ilmeğe 2 tane sık iğne örüyoruz. Dört, 5 ve 6. sırada her ilmeğe bir tane sık iğne örüyoruz. Toplam 6 sıra örmüş olacağız. Üç sırada kasıtlı olarak arttırmıyoruz. 3D görüntüsü oluşturabilmek için. Son sık iğnemizi de örüyoruz. Ve ilmeğimizi diğer ilmekten geçirip sıradaki ilmekten geçirip bitiriyoruz. Bitirdiğimiz ilmekten 3 ilmek sayıyoruz. Bitirdiğimiz ilmekten itibaren 3 ilmek sayıyoruz. 3. ilmeğe tığımızı batırıp diğer ipimizi ilmek yapıp alıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz ve aynı yere bir tane yarım trabzan örüyoruz. Sonra ipimizi doluyoruz. Sıradaki ilmeğe 2 tane ikili trabzan örüyoruz. Sonra ipimizi 2 defa doluyoruz. Sıradaki ilmeğe 2 tane üçlü trabzan örüyoruz. Sonra tekrar sıradaki ilmeğe 2 tane trabzan örüyoruz. İkili trabzan. Ve sonraki ilmeğe bir tane yarım trabzan örüp bırakıyoruz.
ilmek yapıp bitiriyoruz. Burayı unutmayalım. Her bitirişte ilmek yapıyoruz. Diğer ipimize ilmek yapıyoruz. Bir defa doluyoruz. Uğur böceğimizin tam şu başının sivri noktasından, o üçlü trabzan yaptığımız iki trabzanın arasından tığımızı batırıp buraya bir tane trabzan örüyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Aynı yere bir tane daha trabzan örüyoruz. Trabzanları da mümkün olduğu kadar kısa çektim. Özen gösterdim. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Bir tane ilmek atlayıp diğer ilmeğe bir tane trabzan örüyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Hemen şu son ördüğümüz, siyah ipimizi ördüğümüz ilmeğin yanındaki ilmeğe bir tane üçlü trabzan örüyoruz. 3 zincir çekiyoruz. İki defa doluyoruz. Bir tane ilmek atlayıp üçüncüsüne üçlü trabzan örüyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. 3 defa dolayıp bir ilmek atlayıp diğer ilmeğe bir tane dörtlü trabzan örüyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyoruz ve aynı yere bir tane daha dörtlü trabzan örüyoruz. Burası ikinci köşemiz oluyor. Üç zincir çekiyoruz. 2 defa doluyoruz ve bir tane ilmek atlayıp diğer ilmeğe üçlü bir trabzan örüyoruz. 3 zincir çekiyoruz. 2 defa doluyoruz. Bir ilmek atlayıp diğer ilmeğe üçlü trabzan örüyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Tekrar 2 defa dolayıp bir ilmek atlayıp sonraki ilmeğe üçlü trabzan örüyoruz. 3 zincir çekiyoruz. İki defa dolayıp hemen yanındaki ilmeğe üçlü trabzan örüyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Aynı yere bir tane daha üçlü trabzan örüyoruz. Üç zincir çekiyoruz. 2 defa dolayıp bir ilmek atlayıp diğerine üçlü trabzan örüyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. 2 defa doluyoruz. Bir ilmek atlıyoruz, diğerine bir tane üçlü trabzan örüyoruz. 3 zincir çekiyoruz. 2 defa doluyoruz. Bir ilmek atlayıp diğerine üçlü trabzan örüyoruz. Sonra 3 zincir çekiyoruz. 3 defa doluyoruz. Bir tane ilmek atlayıp sonraki ilmeğe dörtlü bir trabzan örüyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Aynı yere bir tane dörtlü trabzan örüyoruz. Sonra 3 zincir çekiyoruz. 2 defa doluyoruz. Bir ilmek atlıyoruz. Üçlü bir trabzan örüyoruz. 3 zincir çekiyoruz. 2 defa doluyoruz. Tam şu siyahın dibine aynı ilmeğe bir tane üçlü trabzan örüyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Şuraya bir tane ilmek atlıyoruz. Köşeye bir ilmek kala. Evet, köşeyle arasında bir ilmek kalacak şekilde bir tane ikili trabzan örüyoruz. 3 zincir çekiyoruz. İpimizi ilk ördüğümüz trabzanın tepesine kaydırıyoruz. Bir de zincir boşluğuna kaydırıyoruz. Buradan 4 zincir çıkıyoruz.
Ve bu köşe yapacağız. Köşenin içerisine 2 defa dolayıp üçlü trabzan yapıyoruz. 2 tane zincirle beraber 3 sayıyoruz. Arada 3 zincir çekiyoruz. Aynı yere 3 tane daha üçlü trabzan örüyoruz. Köşelerimizi bu şekilde örüyoruz. 3 üçlü trabzan, 3 zincir, 3 tane üçlü trabzan şeklinde. Kenar boşluğuna geldiğimizde aralarda zincir çekmiyoruz. Bu boşlukların içerisine 3'er tane ikili trabzan örüyoruz. Köşeler böyle, kenarlar şimdi ördüğümüz şekilde. Sıranın sonunda ipimizi zincirin tepesine kaydırıyoruz ve bitiriyoruz. Burada kafasını yaptığımız 5 tane ilmek var. Tam o ilmeklerin ortasından 3. ilmekten tığımızı batırıp diğer ipimizi ilmek yapıp alıyoruz. Ve uğur böceğinin 2 kanat arasındaki yeri yapacağız. 2 kanadının arasındaki yeri. Tığımızı ilmekten batırıyoruz. Düz bir şekilde çıkmaya dikkat edelim. Alttaki ipi alıyoruz. Tığın üzerindeki ipten geçiriyoruz. Tığımızı batırıyoruz. Alttaki ipi alıyoruz. Tığın üzerindeki ipten geçiriyoruz. Ve bu şekilde örüyoruz, belirliyoruz hatları. Son ilmeğimizi motifin altına alarak burada bir ilmek yapıp bitiriyoruz. Noktaların yerlerini tahmin edersiniz zaten. İpi iğneye 5 defa doluyorum, yeterli geliyor. Ve noktayı yaptıktan sonra aynı yere, hani yakınına batmaya dikkat edin. İp dışarıdan görünmesin, nokta dışında. Evet, videomuzun sonuna geldik. Bugünlük de bu kadar. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.